Dünyanın en renkli ülkesi olarak adlandırılan Meksika'nın konuştuğu dil İspanyolcadır. Ancak ülkede 67 farklı dil konuşulsa da bunların arasında en yaygın dil İngilizcedir. Meksika'nın kuzeyinde Amerika, güneyinde ve batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Guatemala ve Costa Rica ile komşudur. 1.973.000 kilometrekarelik alan ile Amerika kıtasının en büyük 3. ülkesidir. Ve nüfusu Ocak 2023 itibariyle yaklaşık 129 milyondur. Ülkenin büyük bir bölümünü Meksika'nın kendi yerlileri oluştururken diğer bir kısmında İspanyollar, Portekizliler ve Avrupalılar oluşturur. Ülkede yaşayanların %90'ı Hristiyanken kalan %10'luk kesim ise ateisttir. Amerika kıtasının en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Meksika topraklarında bilinen en eski insan yerleşimleri M.Ö. 10.000'li yıllara kadar gitmekle birlikte bölgedeki ilk medeniyet M.Ö. 1500'lü yıllardan itibaren izlerine rastlanan olmamaktadır. Kökleri M.Ö. 26. yüzyıla kadar giden ve uzun bir kuruluş ve kökleşme döneminden geçerek M.Ö. 6. yüzyılda yükselişe geçen, M.Ö. 3. yüzyılda altın çağını yaşayan Maya uygarlığı yalnızca Orta Amerika'nın değil dünyanın en önemli uygarlıklarından biri olarak kabul edilmektedir. 9. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Mayalar bugünkü Meksika ile birlikte El Salvador'dan Guatemala ve Honduras'a kadar olan bölgeyi kapsayan köklü ve zengin bir medeniyet kurmayı başarmıştır. Mayalardan sonra Orta Amerika'nın öne çıkan ve en önemli uygarlığı Aztekler olmuştur. 14 ve 16. yüzyıllar arasında etkin olan Aztekler, zengin bir dil, kültür, sanat, inanç, bilim ve yaşantı tecrübesi ortaya koymuşsa da sömürge faaliyetleri sonrasında bu mirasın önemli bir bölümü İspanyollarca ortadan kaldırılmıştır. Yaklaşık 3 asır İspanya hakimiyeti altında kalan Meksika'da Napolyon tarafından işgal edilerek zayıflayan İspanya'ya karşı 16 Eylül 1810'da bağımsızlık ilan edilmiş ve 11 yıl devam eden savaşlar sonucunda İspanya Meksika'nın bağımsızlığını 1821'de tanımıştır. Bu süreç Meksika Bağımsızlık Savaşı olarak anılmaktadır. Bağımsızlık sonrası dönemde devlet sisteminin oturması uzun zaman almış, aynı dönemde ABD ile yapılan savaşlarda Texas, Arizona, Kaliforniya gibi büyük ve önemli topraklar kaybedilmiştir. 1876-1911 yılları arasında iktidarda kalan Porfirio Díaz ülkeyi uzun yıllar otoriter bir rejimle yönetmiş ve 1910 yılında patlak veren iç savaş sonrasında görevden alınmasını takiben Paris'e kaçmıştır. 1920'ye kadar devam eden iç savaş Meksika devrimi ile neticelenirken savaşta yaşamını yitirenlerin sayısının 2 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. Takip eden süreçte Meksika daha istikrarlı bir görüntü vermişse de özellikle ekonomik sorunlar, yoksulluk ve gelir dağılımındaki büyük farklar ülkenin ana gündem maddesi olmaya devam etmiştir. Söz konusu sorunlar uzun vadede ABD ile kaçak göçmen sorununu doğurmuştur. Meksika ekonomisi 1980'lerden itibaren güçlenmeye başlamış ve bugün dünyanın en büyük 15 ekonomisinden biri haline gelmiştir. Öte yandan Meksika ekonomisi Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'la birlikte dünyanın gelişmekte olan 5 ekonomisinden biri konumundadır. 130 milyona yaklaşan nüfusu ve yüksek genç nüfus oranı ile Meksika büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Meksika, Brezilya'dan sonra Latin Amerika'nın ikinci, dünyanın ise 11. en kalabalık ülkesi konumundadır. İş gücünün 1/4'ini, milli gelirin %30'dan fazlasını karşılayan sanayi sektörü özellikle başkentte ve büyük şehirlerde gelişmiştir. Başlıca sanayi dalları gıda, tütün, kimya, petrol, demir çelik, maden, tekstil ve otomotivdir. Tarım sektörünün ülke ekonomisindeki payı %5'in altında olup başlıca ürünleri ise mısır, buğday, soya fasulyesi, pirinç, pamuk, kahve, fasulye ve domatestir. Ülkede hayvancılık da sınırlı sayıda gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkede en önemli yeraltı kaynağı ihracat gelirlerinin %10'unun, kamu gelirlerinin ise 1/3'inin karşılandığı petroldür. Bununla birlikte son yıllarda ekonominin çeşitlendirilmesi kapsamında petrolün ülke ekonomisindeki rolü daraltılmaktadır. Diğer önemli kaynaklar ise gümüş, bakır, çinko, altın, kurşun ve doğalgazdır. 2010 yılında bağımsızlığının 200. yılını kutlayan Meksika, 1917'de kabul edilen anayasaya göre yönetilmektedir. Temsili demokrasi ile yönetilen federal bir cumhuriyet olan ülke, 31 federal bölge ve özerk bölge konumundaki başkentten oluşmaktadır. Temsili demokrasi ile yönetilen federal bir cumhuriyet olan Meksika, 31 federal bölge ve özerk konumundaki başkentten oluşmaktadır. Devlet başkanı aynı zamanda başbakanlık makamını da temsil etmekte olup, 6 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerle belirlenmektedir. Seçilmiş devlet başkanı, kabineyi belirleme, federal bölge valisini belirleme, yüksek rütbeli subayları ve yargı temsilcilerini atama yetkisine sahiptir.
16 Eylül 1946'da kabul edilen Meksika bayrağı yeşil, kırmızı ve beyaz renklerden oluşur. Kırmızı renk bağımsızlık savaşında hayatını kaybeden askerleri, yeşil renk umudu, beyaz renk ise barışı ifade etmektedir. Meksika'nın günümüzde kullandığı bayrağın ortasında bir kartal figürü de yer alır. Ülkenin resmi armasında da yer alan kartal, devletin gücünü ve otoritesini simgeler. Meksika para birimi ise Meksika Merkez Bankası tarafından dağıtılan Meksika pesosudur. Dünya genelinde en çok ticaret yapılan para birimlerinden birisidir. Günümüzde Meksika pesosu yaklaşık 1,5 Türk lirasına tekabül etmektedir. Pesonun uluslararası para kodu bu şekildedir. Sembolü ise şöyledir. Genelde zengin bitki örtüsüne sahip olan bu sıcak ülkenin mutfağında mısır, fasulye, meyve çeşitleri ve belirli sebze türleri önemli bir rol oynar. Meksika'da birbirinden çok farklı bölgesel mutfaklar mevcuttur. Kuzeyde İspanyol mutfağının etkisi görülürken güneyde yerlilerin mutfağı korunmuştur. Bazı Meksika yemekleri ise şunlardır: fajita, gazpacho, burrito, nachos ve cajetadır. Hırvatistan'ın resmi dili Hırvatçadır. Bunun yanı sıra yaşlı nüfus içinde Almanca bilenler yaygınken özellikle genç nüfus İngilizce oldukça hakimdir. Hırvatistan'ın doğusunda Bosna Hersek ve Sırbistan, kuzeyinde Slovanya, güneyinde ise Adriyatik Denizi ile komşudur. Hırvatistan 56.594 km² alan ile Avrupa Birliği'nin en küçük ülkelerinden biridir ve nüfusu Ocak 2023 itibariyle sadece 4 milyondur. Ülkede yaşayanların %91'i Hırvat, %4'ü Sırp ve kalan %4'ü diğer milletlerdendir. Hırvatistan'da yaşayanların %91'i Hristiyan, %7'si diğer dinlere inanırken kalan %2'lik kesim ise hiçbir dine inanmamaktadır. Hırvatların bugünkü Hırvatistan topraklarının bulunduğu coğrafyaya 7. yüzyılın ortalarında Ukrayna, Bohemya ve Doğu Alplerden geçerek geldikleri tahmin edilmektedir. 9. yüzyılda Hristiyanlaşan Hırvatlar burada dükalıklar kurmuş, 10. yüzyılda Papa tarafından krallık olarak tanınmıştır. 1526 yılında gerçekleşen Mohaç Savaşı'nın ardından Habsburg Hanedanı'nda 1. Ferdinand'ın krallığa getirilmesiyle 1. Dünya Savaşı sonuna kadar devam edecek olan süreç başlamıştır. 1918 yılında kurulan Yugoslavya'ya dahil olan Hırvatistan, 1941 yılına kadar devam eden bu ilk Yugoslavya tecrübesinde istediği konumu alamamış ve bu durum 2. Dünya Savaşı yıllarında Hırvatları birlik içerisindeki Sırplara karşı durmaya ve Almanya'nın yanında olmaya itmiştir. 1943 yılında kurulan bu yeni devlet önce Demokratik Federal Yugoslavya ismiyle bağımsızlığını ilan etmiş, 1946 yılında devletin ismi Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve son olarak 1963 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını almıştır. Hırvatistan'la birlikte Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovanya'nın yanı sıra Kosova'da özerk yapılar olarak bu federasyonun içinde yer almıştır. Devleti uzun yıllar yönetmiş olan Josip Broz Tito'nun ölümünün ardından 80'li yılların sonlarından başlayarak dağılmaya başlayan Yugoslavya günümüzde 7 ayrı devlete bölünmüştür. Hırvatistan da 1991 yılında birlikten ayrılarak 25 Haziran'da bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet yönetiminin başında bulunan Cumhurbaşkanı 5 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmekte ve en fazla 2 dönem görev yapabilmektedir. Hırvatistan'ın son devlet başkanı 2020 yılından itibaren Zoran Milanović'tir. Hırvatistan, bağımsızlığı takip eden ilk yıllarda yeni bir devlet olmanın getirdiği sorunlarla yüzleşmiş, 1991-1995 yılları arasındaki savaştan da ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir. 2000'li yıllardan itibaren daha istikrarlı bir yapıya kavuşan ekonomi, 2008'den itibaren yeniden durgunlaşmış ve 2015'ten itibaren yeniden pozitif haneli büyüme oranları yakalamıştır. Ülke ekonomisinin taşıyıcısı pozisyonundaki hizmet sektörü, istihdamın ve milli gelirin %70'ini karşılamaktadır. Özellikle turizm, ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahip olup milli gelirin %20'si turizm sektöründen karşılanmaktadır. Yüz ölçümü bakımından küçük bir ülke olmasına karşın her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Tarımsal faaliyetler son derece zayıftır ve ekonomideki payı da aynı oranda düşüktür. Sanayi sektörü ülke ekonomisinin geleceği açısından önemli görülmekte ve özel sektör yatırımlarıyla özellikle enerji alanı beslenmektedir. Hırvatistan bayrağı beyaz, kırmızı ve mavi renklerden oluşan bir bayraktır. Zemin renkleri mavi, kırmızı ve beyaz olan bayrağın ortasında devletin askeri arması bulunur. Hırvatistan bayrağındaki kırmızı renk Hırvatistan'ın bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Mavi ve beyaz renkler ise özgürlüğün ve eşitliğin simgesidir. Hırvatistan'ın resmi para birimi 30 Mayıs 1994 yılında Hırvatistan Ulusal Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Hırvatistan kunasıdır. Hırvatistan kunasının para kodu şöyledir. Sembolü ise bu şekildedir. Ama son yıllarda Hırvatistan Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Euro'ya geçmiştir. Hırvatistan, Orta Avrupa ve Akdeniz mutfakları arasında köprü konumunda olan bir ülkedir.
Ülkenin zengin tarihi ve kültürel mirası Hırvatistan mutfağına da yansımıştır. Hırvatistan mutfağı yerel malzemelerle hazırlanan lezzetli yemekleri, tatlıları, şarapları ve zeytinyağlarıyla ünlüdür. Hırvatistan'ın bazı ünlü yemekleri ise brudet, siyah risotto, hobotnica ve manestra'dır.